1724'te Königsberg'de doğan Immanuel Kant, hayatı boyunca bu şehirden neredeyse hiç ayrılmadı. Dakik yürüyüşleri, sade yaşamı ve sistemli düşünceleriyle modern felsefenin temellerini attı. O, aklın insanlık tarihindeki en büyük devrimlerinden birini başlattı. 18. yüzyılın ortasında Avrupa'yı saran aydınlanma çağrısıydı. Kendi aklını kullanma cesaretin olsun. Kant, insanın rehberinin otoriteler değil, kendi aklı olması gerektiğini savundu. Onun için özgürlük, düşünmenin sorumluluğuydu. Katı bir piyetist ailede yetişti, çocukluğu disiplin ve dini eğitimle geçti. Leibniz ve Wolff'un rasyonalizmiyle tanıştı, hocası Martin Knudsen sayesinde Newton fiziğine yöneldi. Bu sentez, ileride kuracağı eleştirel sistemin temelini oluşturdu. Kant yalnızca bir filozof değil, aynı zamanda bir doğa bilimcisiydi. 1755'te Evrensel Doğal Tarih ve Cennetlerin Teorisi adlı eserinde evrenin büyük bir gaz bulutundan doğduğunu savundu. İskoç filozof David Hume'un kuşkuculuğu Kant'ın düşüncesinde bir dönüm noktası oldu. "Beni dogmatik uykumdan Hume uyandırdı" diyerek yeni bir yol açtı. 1781'de yayımlanan Saf Aklın Eleştirisi, felsefede bir Kopernik devrimi yarattı. Kant, nesneler zihnimize uyar diyerek bilginin merkezini dış dünyadan insana çevirdi. Artık biz dünyayı olduğu gibi değil, onu kavrama biçimimizle algılıyorduk. Kant'a göre uzay ve zaman dış dünyanın değil, insan zihninin sezgi biçimleridir. Biz yalnızca deneyimlenen fenomenleri biliriz. Kendinde şey, yani numen, aklın sınırlarının ötesindedir. İnsanın bilgisi sınırlıdır ama aklı bu sınırları fark ederek olgunlaşır. Kant, bilgiyi 4 yargı türüyle açıklar: analitik, sentetik, a priori ve a posteriori. Dehası sentetik a priori kavramında yatar. Deneyimden bağımsız ama bilgimizi genişleten yargılar. Bu sayede hem matematiğin zorunluluğunu hem fiziğin evrenselliğini açıklamayı başarmıştır. Kant'a göre ahlakın kaynağı dış otoriteler değil, insan aklıdır. Kategorik imperatif olarak bilinen ilkesinde şöyle der: "Öyle eyle ki ilken evrensel yasa olabilsin." Özgürlük bu ahlaki sorumluluğu taşımakla mümkündür. Güzel, çıkar gözetmeyen bir hoşlanmadır. Sanat, doğa ile özgürlüğün kesiştiği yerdir. Yargı gücünün eleştirisinde güzelliği evrensel bir duyarlılıkla açıklamaya çalışır. Kant, dinin temelini akılda aradı. Gerçek inanç, ahlaki eylemdir. Bu görüşleri dönemin Prusya kralını rahatsız etti ve dini üzerine yazması yasaklandı. Yine de Ebedi Barış Üzerine adlı eserinde hukuk, özgürlük ve uluslararası barış idealini savundu. 1804'te hayatını kaybettiğinde Königsberg halkı onu aklın filozofu olarak uğurladı. Mezar taşına şu söz kazındı: "Üzerimde yıldızlı gök ve içimde ahlak yasası." Bilginin sınırlarını çizdi ama insanın özgürlüğü için sonsuz ufuk açtı. Marx'tan Engels'e, Schopenhauer'den Sartre'a kadar pek çok filozofu derinden etkiledi.